Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi turumuzu bu hafta araçların işgalinden kurtarmaya çalıştığımız yollarda yapıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Yine vizörde sevgili Yahya Kuriş var. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Mersin'in bir başka köşesindeyiz. Mersin'in yeni merkezinde Pozcu semtinin en işlek caddesi olan Alanya Sokağı'nda yayınımızı yapıyoruz. Alanya Sokağı sizlerin de görmüş olduğunuz gibi 2019 seçimlerinden sonra araç trafiğine kapatıldı. Dolayısıyla burası Mersin'in nadir, benim bildiğim bir iki tane araç trafiğine kapalı yaya yolundan biri. Sadece bu özelliği de değil, burası dediğim gibi kentin yeni merkezindeyiz. Alışveriş merkezinin hemen yakınındayız. Dolayısıyla buraya bir canlanma gelmişti. Onun ötesinde Alanya Sokağı dedim. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. İlki bu sokağın başında, yani güney başında, diğer başında Alanya Fırını var. Buranın en eski ekmek fırınlarından birisi. Onun da ailesinden olan Seyfi Alanya bu kentin en önemli figürlerinden biri. Kent için, kentin spor tarihinde çok önemli bir yeri var kendisinin. Atletizmde Türkiye çapında ismi var. Bu konuda Yenişehir TV'de yaptığımız bir Duyduk Duymadık Mersin yayınının linkini yukarıya bırakalım. Oradan izleyebilirsiniz Seyfi Alanya'nın bu gerçekten çok ilginç hayat hikayesini. Dahası o hayatındaki en önemli noktalardan biri de Türkiye tarihindeki en önemli sportif protestolardan biri de onun adına, onu desteklemek için yapılmış olması. Onu da sevgili Mithat Fabian Sözmen çok güzel bir şekilde kaleme almıştı. Onun linkini de aşağı koyalım. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle sizi Milan'a götürmek istiyorum. Çünkü Milan biliyorsunuz İtalya, bildiğimiz anlamda meydanların da ana yurdu. Piazza meydan demek. Piyasa da oradan geliyor. Onu da hemen parantez içinde belirtmiş olalım. Ve Milan'daki bu taşısızlaştırma, yani meydanların taşısızlaştırma sürecine dair harika bir podcast'e rastladım. Demetrio Scopelliti ile yapılmış bir mülakat bu. Kendisi Milan Belediyesi'ndeki kentsel planlama ve kamusal alan direktörü. Onunla konuşan Gert Klappenburg ve Chris Brandlet, ki Chris Brandlet Hollanda'nın bisiklet büyükelçisi. Orada öyle bir makam var. Onlar Milan'ın bu yaşadığı dönüşümü sormuşlar kendisine. Çok dediğim gibi bütün işin kalbinde o kentin meydanlarının taşısızlaştırması var. 65 meydan için bu istemiş, halk bunu talep etmiş. 30'u hali hazırda gerçekleştirilmiş durumda. 2030 hedefine yönelik bir çaba bu. Burada tespitler çok enteresan. Şimdi biz burayı trafiğe kapattığımızda çevre yollarda trafiğin arttığını varsayarız normal olarak. Fakat oradaki Milan'daki tecrübe bunun böyle olmadığını, Scopelliti'nin deyimiyle trafiğin başka yerlerde de buharlaştığını öğreniyoruz. Çünkü insanlar yaya, bisikletli alternatif ulaşımları tercih ediyorlar. 60 kilometre bisiklet yolu yapmış ve devam ediyor bu süreç. Ve sadece araçsızlaştırma da değil. Yani burada belki de en önemli nokta o. Yani bir sokağı taşıt trafiğine kapatmak oranın hemen kamusallaşması anlamına gelmiyor. Oranın daha çekici bir hale getirilmesi, alışkanlık yaratılması gerekiyor. Bunun için de çok ilginç uygulamalar var. Görselde de görüyorsunuz, meydanlar boyanıyor. Bu boyalar halk tarafından boyanıyor. O da çocuklar ve halk tarafından yapılmış. Dolayısıyla esas şekilleri çizmiş kent plancıları. Daha sonra da mahalleliler, halk, çocuklar oranın boyamalarını yapmış. Dolayısıyla daha İnşaat aşamasında şeyi görüyorsunuz. Oranın kamusallaşması, kamuya mal edilmesi. Daha sonrası buradaki kullanım alışkanlıkları izlenerek oradaki şehir mobilyaları buna göre tasarlanmış. Oraya konulacak unsurlar, banklar, bahçeler ve çok ilginç masa tenisi, pimpon masalarının müthiş bir kamusallaşma vesilesi yarattığını gözlemişler. Yani bir pimpon masası, insanların orada oynamaya başlaması, karşılaşma ve bir faaliyet etkisinin de orada olduğunu görüyoruz. Bu sayede, yani kamusal alanın bu tür etkinliklerle
taşıtlardan arındırılmış bir şekilde yeniden tasarlanması sayesinde özellikle çocuklar ama yaşlılar, engelliler, bütün dezavantajlı grupların daha fazla sokağa çıktığını, daha fazla şehri yaşayabildiğini öğreniyoruz. Dolayısıyla sadece taşıt trafiğine kapatmak bir ulaşım politikasının ötesinde bir hemşerilik politikası, bir sosyal proje. Bu sadece Milan'da değil, şimdi Atlantik'i geçelim isterseniz. Biliyorsunuz Amerika'da belediye başkanlığı seçimleri yaklaşıyor ve New York'ta kıran kırana bir mücadele var. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında değil, Demokratların kendi içinde. Biliyorsunuz Amerikan sisteminde önce adaylar belirleniyor, sonra o adaylar seçime gidiyor. 8 tane Demokrat adayın kampanyası yürüyor. Bu kampanya sürecinin ana başlıklarından biri de bu yayalaştırma, araç trafiğinin tekrar düzenlenmesi olduğunu öğreniyoruz. 4 Haziran tarihli New York Times haberinden. Burada şöyle bir şeyden yola çıkılıyor. Pandemi sürecindeki alışkanlıklarımızın değişmesiyle sokaklarda daha fazla yürüyoruz, bisiklete biniyoruz. Paten sayısında müthiş bir artış var. Daha olmadı. İşte esnafın bu kamusal alanları kullanarak sosyalleşme imkanları yaratmasına da artık aşinayız. Bunu birçok kez konuştuk. Dolayısıyla bir alışkanlık, bir talep var ve bu talep şehrin 66 bin millik, yani New York'un toplam yol ağının 6 bin mil olduğunu öğreniyoruz. Bunların nasıl kullanılacağına dair çok sıcak bir tartışmaya vesile olmuş. Talep çok yoğun, belli bir takım alışkanlıklar var. Fakat bu talep bir uzlaşı talebi değil. Çünkü büyük şirketler, ekonomik aktörler, işte acil servisler, itfaiye, ambulans gibi ulaşım araçları ve banliyöde yaşadığı için, dolayısıyla toplu taşımaya erişimi olmadığı için bireysel araca mahkum olanlar tabii ki bunu çok istemiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de de bildiğimiz gibi oranın araçsızlaştırılması, taşıt trafiğine kapatılması hemen herkesin kabul edebileceği bir değişiklik değil. Buna yönelik olarak adaylar farklı politikalar üzerinde duruyorlar. Bazılarında hemfikirler, bazılarında fikir ayrılığına düşüyorlar ama başlayan bir süreç. Çünkü mevcut başkan hali hazırda açık yollar programı başlatmış. İşte bu taşıtsızlaştırma biçiminde olan. Fakat o zaman da hiç düşünmediğimiz bir sorun. Trafiğin azalmasıyla araçların hızı arttığı için trafik kaza sayısında bir artış olmuş. Dolayısıyla hemen her şeyi bir sihirli değnekle değiştirmek mümkün olamıyor. Buna yönelik olarak bir takım politik önerileri var. Bunların başında şehir merkezinde özellikle taşıt kullanımının ücretlendirilmesi. Biliyorsunuz bunu Londra'da örneğini görmüştük. Aslında dolaylı olarak köprü geçiş ücretinin olması, tünel geçiş ücretinin olması İstanbul'da da buna benzer bir uygulama olduğunu düşündürebilir. Adı böyle konmuş olmasa da orada farklı. Çünkü buradan getirilen, kazanılan kaynaklar, yani o şehire giren araçlardan alınan kaynaklar toplu taşımayı geliştirmek için kullanılıyor. Bizde borç ödemek için kullanılıyor yap işlet devret. Dolayısıyla ücretlendirme bir ana başlık. Yani bireysel araba kullanıyorsan bunun bedelini ödeyeceksin. Daha fazla bisiklet yolu bütün dünyada olduğu gibi New York'un da gündeminde. Sadece bisiklet yolları değil, o kamu bisiklet ortak ağları, yani bisikletin kiralandığı, belediyenin yürüttüğü bisiklet paylaşım sistemleri de gündemde. Barcelona'da daha önce konuşmuştuk, süper mahalle, süper blok uygulamasının New York'ta da denenebileceğini savunan adaylar var. Ve bir başka başlıkta kargo taşımacılığının, yani ticari araçların ya o daha yoğun saatlerin dışına taşınması ve o esnalarda da bisikletle daha küçük, işte bu ekolojik biçimde kargo sistemlerinin geliştirilmesi ana başlığı. Dediğim gibi kazaların artmasına yönelik olarak da başka bir politikada, dünyada bunun örnekleri var, kavşakların güvenli hale getirilmesi. Yani araçların yavaşlamak, birazcık daha yayayı, diğer alternatif ulaşım politikalarını gözetecek şekilde yol almasını sağlayacak bir takım önlemler. İşte hendek olabilir, refüjün geliştirilmesi olur. Onun gibi bir takım uygulamalar var. Dolayısıyla New York'ta da seçim kampanyasının ana başlıklarından biri. Umuyorum ki gün gelir, biz de bir gün bir yerel yönetim kampanyasında bisikletin, taşıtsız yaşamın ana başlık olduğu bir ülkeyi görürüz. Bu sefer tabii ki bisiklet deyince mecburen Hollanda'ya gitmemiz lazım. Sadece biz değiliz. Melissa ve Chris Brandlett, Kanadalı bir çift, Vancouver'da yaşıyorlar. Bakın Vancouver, yani en yaşanabilir şehirler sıralamasında her zaman birinci, ikinci, üçüncü olan Vancouver'dan kalkıp
daha bisiklet dostu diye Delft'e yerleşmişler ve yerleşmekle kalmamışlar, bir de kitap yazmışlar. 2 kitap. Son kitapları ön siparişte şimdi, İngilizce olarak, daha Türkçe'ye gelmesi kim bilir ne zaman olur. Trafiği gemlemek, hayatlarımızda daha az araçlı insanlık durumu diye bir kitap yazmışlar. Bu kitapta Kanada'dan Hollanda'ya geldikten sonra bu bisikletli yaşamın kendi kişisel aile yaşantısında nelerin değiştiğini, ne kadar huzurlu bir yaşama eriştiklerini söylüyorlar. Bildik şeyleri geçiyorum. Ne kadar ekolojik olduğu, işte şehirle ilişkisi. Fakat şunun önemli buluyorum. Araç trafiği dediğimiz sadece doğal ve ekonomik sıkıntıların ötesinde insanın sağlığına, ruh sağlığına da etkisi olan bir alışkanlık. Neden? İşte görüyorsunuz, gürültü, stres ve yaşlıların, daha dezavantajların kamusal alandan çekilmek zorunda kalması veya kadınların bisikletli, güvenli bir şekilde seyahat etmesi üzerindeki engeller. Dolayısıyla bisiklet sadece bisiklet değil, her zaman bunu söylüyoruz. Sadece daha ekolojik bir yaşam değil, sadece daha fazla egzersiz değil ama aynı zamanda taşıtların yarattığı emisyonlar, çevre kirliliği, ses kirliliği gibi sorunlardan da kurtulmak anlamına geliyor. Yazarlar çok önemli bir uyarıyı da bulunuyorlar. Şu andaki tartışma, işte bu sürücüsüz otomobiller, elektrikli otomobillerin bir çare gibi düşünülmesini çok tehlikeli buluyorlar. Bunun çare olmadığını, bunun aslında bir takım sorunları ertelediğini söylüyorlar ki aslında bu bize 3 Haziran'da Streets Block USA'de yayınlanmış Cal Wilson imzalı başka bir yazıya götürüyor. Çünkü Wisconsin-Madison Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya göre elektrikli sürücüsüz araçlar çevremizi kirletmeye devam edecek. Yani işte karbon emisyonu yok, işte fosil yakıt kullanmıyorlar deyip onların içinde bulunduğumuz ekolojik sorunlara bir çare olacağını düşünmenin doğru olmadığını söylüyorlar. Çünkü araştırma şunu gösteriyor. İnsanlar daha pahalı olsa bile eğer bir sürücüsüz taksiye erişimleri varsa toplu taşımadan, hatta bireysel araçtan ziyade taksiyi tercih ediyorlar. Bu taksi sorunu evet sürücüsüz, evet elektrikli, fakat başka boyutlar, başka sorunlar getiriyor. Çünkü bir elektrikli araçta doğadan, ağaçta bitmiyor. Onun da bir yapım süreci var. Yapımın emisyonu var. Akünün ciddi ekolojik sıkıntıları var. Bunu bir tarafa bırakıyoruz. Ama daha önemlisi taksiler işte müşteri ararken, şehir içinde dolaşırken aslında daha önce öngörülmeyen başka bir kalabalık daha, başka bir yük daha getirecekler anlıyoruz. Dolayısıyla bu araştırmanın sonuçlarına göre elektrikli sürücüsüz taksilerin kullanımının yaklaşık %5.7'lik bir sera gazı artışına sebep olabileceğini ortaya koyuyor bu araştırma. Bunun bir çare olabilmesi için bu tür yeni imkanların ortak kullanıma yönelik olarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Dolayısıyla elektrikli araçlar, sürücüsüz araçlar fosil yakıtlarla çalışmasalar bile ekolojik sorunlarımız açısından çok daha ümit var bir çözüm olmadığını düşünebiliriz. Yine geri dönelim Alanya Sokağı'na. Ekonomik bir boyutu var. Taşıt trafiğine kapatılan yerlerde esnaf bundan avantajlı oluyor. Daha sık ziyaret ediliyor. Evet, her seferinde araçla gidildiği kadar böyle bagajları dolduran poşetler olmuyor. Ama uzun vadede küçük esnaf bundan kazanıyor. Buna yönelik olarak da bunu fark eden belediyeler buna destek olacak bir takım faaliyetler yapıyorlar. Sadece araç trafiğine kapatmanın ötesinde mesela Ohio'daki Akron kenti bir aplikasyon üzerinden yeni bir uygulama başlatmış. Buna göre aslında kredi kartlarında kullandığımız bu sadakat puanları, miller gibi bir uygulama bu. Siz eğer yerel esnaftan alışveriş yaparsanız o kart üzerinden puan kazanıyorsunuz. Bu puanı da daha sonra başka yerel esnaflarda indirim olarak veya bedava ürün olarak kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında da esnaf nihayetinde bu farkı, yani o yaptığı indirimi belediyeden tahsil ediyor. Esnaflarla röportajlar var bu Next City'deki haberde. 3 Haziran tarihli bir haber bu. Ve bazı esnaflar normalden $200, aylık $200 daha fazla ciro yaptıklarını söylüyorlar bu kart sayesinde. Çünkü kart hem bir sadakat yaratıyor, hem oradaki toplanan puanlar bir alışkanlık değişikliği, bir oyun havası getiriyor. Dolayısıyla halk yerel üreticiden, küçük esnaftan alışveriş yapmaya teşvik ediyor. 2020'de başlamış uygulama. Bugün için 5000'den fazla kullanıcısı var.
$500.000 düzeyinde bir katkı yaptığını, ekonomik canlanma yarattığını vurguluyor haber. Ki bu sadece devletin $40.000 bir harcamasının karşılığı olarak aldığı bir çözüm. Bu sefer birazcık da otopark konuşalım. Yani sadece sokakları taşıtların işgalinden kurtarmak, giden araçların bir sorunu değil, aynı zamanda duran araçların. Yani otopark ihtiyacının da bir sorunu. Planet Zen'de 26 Mayıs'ta Donald Shoup bir makale kaleme almış. Otoparksız kentler hayali. Bu herhangi bir insan değil, çünkü daha önce bu konuda, yani parkların şehirlere zararları üzerine 800 sayfalık bir kitabı var kendisinin. Bedava otoparkların yüksek maliyeti diyor ve bu otoparkların araç kullanımını ve dolayısıyla da ona bağlı olarak ekonomik, ekolojik sorunlara sebep olduğunun altını çiziyor. Yani otopark var diye araç kullanma, bu kolaylık insanların daha fazla bireysel otomobil sahipliğine ve kullanımına teşvik ediyor. Bunu da aslında şu bağlamda hatırlatıyor. Kaliforniya Meclisi'nin gündeminde bir karar varmış. Bu karar yeni inşaatlar için minimum otopark zorunluluğunun kaldırılması düşünülüyor. Bu biliyorsunuz Türkiye'de de aslında yeni inşaatlar yapıldığında çok büyük tartışma konusudur. Hatırlarsınız aslında inşaat firmaları bir otopark bedeli öderler belediyelere. Bu otopark bedeli aslında belediyeler bunu otopark olarak tekrar kullanmak zorundadırlar. Ama o büyük tartışmadır. Nereye nasıl harcandığını öğrenebilmek için belki de yeni bir Sedat Peker videosuna ihtiyacımız var. Onu bilemediğimiz konular. Ama bildiğimiz o bir otopark parası alınır ve otopark parası da belediyeye yatırılır. Orada ilçe belediye mi, büyükşehir mi, onun tartışması da ayrı bir tartışmadır. Fakat bize yansıyan, tabii ki müteahhit bunu hayır olsun diye yapmaz. Sonuçta size sattığı evin fiyatına eklemiş olur ve siz belki de kullanmayacağınız bir otoparkın bedelini peşinden ödemiş olursunuz. Amerika'da bu işte o kendilerinin düzenleme gerekmiyor. Yani bir otopark alanı ayırması, buna yönelik bir öngörü yapmasını gerektiriyormuş. Dolayısıyla da biz aslında otoparkları kolaylaştıracak, insanların araç parkını kolaylaştırarak bütün onlarla bağlantılı sorunları da teşvik ettiğimizi düşünüyor yazar. Ve Kaliforniya'da bu bahsettiğim karar da şu: eğer bir inşaat, yeni bir yerleşim yeri herhangi bir toplu taşıma durağına yarım milden daha yakınsa otopark zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. Yani onu yapan yüklenici firma herhangi bir otopark masrafına veya öngörüsüne kavuşmuyor. Bu zaten daha önce Amerika'da uygulanmış. Buffalo kenti bu kararı almış ve karardan sonra da yani bu müteahhitler otopark yapmaktan vazgeçmemişler tabii ki. Sadece bunu kendilerinin kafalarındaki ihtiyaca cevap verecek biçimde, bazen daha fazla olmak üzere düşünmüşler. Dolayısıyla otoparklarda yolların işgalinin başka bir şey. Oysa yolları, dolayısıyla kaldırımları başka amaçlarla kullanmak da mümkün. Bu sefer İngiltere'ye gidelim ve Leighton Buzzard tren istasyonunun hemen önündeki kaldırımdan bahsedelim. Çünkü bu kaldırım üzerinde yürüyünce elektrik üretiyormuş. Yani bir elektromanyetik bir şey yaratıyor, bir devinim yaratıyor ve o devinim sayesinde yaratılan da hemen yakınlardaki banklara yerleştirilmiş USB şarj istasyonlarına ve küçük ekranlara elektrik aktarıyor. Dolayısıyla siz yürürken sadece kendi sağlığınıza hizmet etmiyorsunuz, aynı zamanda sürdürülebilir enerji yaratmış oluyorsunuz. Bu ekranlarla, hatta aplikasyon üzerinden de yarattığınız enerjiyi görebiliyorsunuz, elektriği görebiliyorsunuz. Bu da başka bir teşvik, oyunlaştırarak bunun başka bir teşvik olduğunu görmüşler ve hatta bu sayede uzun vadede işte yine yerel esnafın, küçük üreticilerin de desteklenebileceği öngörüsünde bulunuyor. Ekoloji bunun başka bir boyutu. Pazarlara gidelim hazır yola yürüyerek çıkmışken. Bu sefer Portekiz'de Villanova de Famalicão kentinin semt pazarları yeni bir atıksızlık vesilesi yaratmış. Bu pazarlara, semt pazarlarına kurulan bir dolap. Bu dolabın içinde de tekrar kullanılabilir ambalajlar bulunuyormuş. Yani poşet, karton, yumurta kabı, kap kağıdı, ne isterseniz. Siz kullandıktan sonra bu dolaba bırakıyorsunuz ve belediye yetkilileri bunları dezenfekte ettikten sonra tekrar oraya koyuyor. Orada daha önce kullanılmış olanı kullanıp çevreye ekstra bir atık üretmekten kurtulmuş oluyorsunuz.
Yine devam edelim bu ekolojik politikalarda. Beyaz çatılar, yani işte Bodrum'un ya da Yunan adalarındaki kentlerindeki binaların hepsinin beyaz olmasının bir sebebi var. Çünkü beyaz güneşi yansıtıyor. Güneşi yansıttığı için de o hanedeki, o alandaki ısının düşmesine sebep oluyor. Barcelona Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma, bütün bu beyaz çatıların ortalama 1,26 derecelik bir kazanç getirdiğini ortaya koymuş. Yani eğer bina, özellikle çatı beyaz ise oradan hem güneş ışığını yansıtacağı için hem de ultraviyole ışınlarını daha az emeceği için bir kazanç sağlıyor. Bu da işte o küresel iklim değişikliğini veya ısı adalarının oluşmasına engel oluyor. Kaldı ki daha serin ortamlar klima kullanma ihtiyacınızı da azalttığı için oradan da bir kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Bu konu daha büyük kazançlar da vaat eder halde. Çünkü Purdue Üniversitesi'nin araştırmaları dünyanın en beyaz boyasını icat etmişler. Bu boya sayesinde 4,5 derecelik bir kazanç sağlanıyormuş. Dahası bu ultraviyole ışınlarının emilimini de azaltıyor bu. Dolayısıyla hem siz daha az ultraviyoleye maruz kalıyorsunuz hem de daha az güneş ışını hanenizin içine giriyor. Burada fiyat olarak da çok fazla fark etmeyecek. Çünkü normal boya gibi üretiliyor. Fakat tek farkı baryum sülfat kullanılarak yapılmış. Daha ticarileşmedi bu boyanın. Ama ticarileşince yaklaşık 93 metrekarelik bir çatının beyaz olması halinde 10 kilowatt saatlik bir enerji tasarrufu yaratacağı ortaya koyuyor. Ki bu da yılda 600 milyonla 1 milyon ton arasındaki karbondioksitten kurtulmak anlamına geliyor. Bu da Birleşik Devletler'in toplam 3 yıllık karbondioksit emisyonuna eşit. Dolayısıyla sadece serinlemiyoruz, aynı zamanda emisyonumuzu da azaltmış oluyoruz. Diyelim, bugün 2 tane izleme önermek istiyorum. Birisi, geçen hafta atladık bunu, affola. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 2007'den beri yaptıkları İstanbul buluşmalarının yenisi geçen hafta sonu yapıldı. YouTube'dan canlı yayınlandı. Dolayısıyla linki aşağı ve yukarı bırakıyorum. Oradan izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü İstanbul'un B planını konuştu 2 gün boyunca ve sonrasında forumda. Ve bu B planı için yok ediyoruz, öyleyse ekolojik denge için B planı bir oturumdu. Ayrışıyoruz, öyleyse birlikte yaşam için B planı. Sarsılıyoruz, öyleyse riske karşı dirençlilik için B planı. Ve yoksullaşıyoruz, öyleyse sosyoekonomik güçlenme için B planı şeklinde 4 tane birbirinden zengin ve ilginç oturma ev sahipliği yaptı İstanbul Şehir Plancıları Odası. Tavsiye ediyorum. Bir de yaklaşmakta olan bir etkinliğin haberini vererek bu haftalık turumuzu tamamlayalım. Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 14 Haziran'da akşam 7'de Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi üzerine bir panel düzenliyor. Panelde Şirin Hamade, Cemal Kafadar ve Çiğdem Kafesçioğlu konuşmacı olacaklar. Gerçekten Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi hala eşi olmayan bir bilgi kaynağıdır. Onun üzerine bu kıymetli araştırmacıların düşüncelerini, gözlemlerini dinlemek de gerçekten büyük keyifli olacaktır diyelim. Ve bu haftalıkta müsaadenizi isteyelim. Ben Ulaş Bayraktar. Vizör'de dediğim gibi sevgili Yahya Kuriş vardı. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteği ve Mekanda Adalet Derneği'nin işbirliğiyle devam ediyoruz. Sizler de görüş, düşünce ve önerilerinizi aşağıdaki Twitter, Instagram ve e-mail adresimden bana iletirseniz çok memnun olurum. Hepinize iyi haftalar, haraçsız günler diliyorum.